Merhabalar, bu videoda bir BPM süreci tasarlayacağız. Süreçte kendi kullanıcınızla herhangi bir tipte satış belgesi değiştirdiğinizde tetiklenecek. 500 TL altında teklif ve sipariş belgelerinde satış müdürü gözden geçirdikten sonra genel müdürün onayına gitmeli. Şayet teklif ve sipariş belge tutarı 500 TL üzerinde ise öncelikle satış müdürünün oylamasına gitmeli. Oylamadan olumlu sonuç dönerse genel müdürün onayına sunulmalı olacak. Belge tipi irsaliye ise belge tutarına bakılmaksızın satış müdürü onayı yeterli olmalı. Belge tipi fatura ise ve belge tutarı 500 TL üstü ise genel müdürün onayı, belge tutarı 500 TL altı ise satış müdürü onayı yeterli olacak. Şimdi bunun BPM sürecini tasarlayalım. PBMT01 uygulamamızı açalım. Yeni bir süreç kaydı oluşturalım. Sürecimiz için kaynak tanımlamalarını yapalım. Bir süreç tipi seçiyoruz. Hangi uygulamada olduğunu yazıyoruz. Modül bilgisini giriyoruz. Bu uygulamanın ana tablosunu yazıyoruz. Diğer bu sürecimizi takip ederken hangi belgede olduğunu, hangi belge numarasında olduğunu takibini yapabilmemiz için ve süreç için bize bir açıklama gerektiği noktada bize bilgi verebilecek açıklamaları burada kodunu yazabiliriz. Biz bu kısımda sürecimizde belge tipi ile belge numarasını görmek istiyoruz. Açıklamayı girelim. Sektör seçimini yaptık. Diyagram kısmına geçelim. Bizim sürecimiz bu süreç birçok yöntemle yapılabilir. Biz ilk olarak Other aktivitesiyle başlayacağız. Sürecimiz 3 adımdan oluşuyor. Öncelikle girilen belge fatura mı değil mi ya da irsaliye özelliği olup olmadığını gösteren. Fatura ise eğer fatura 500 TL'nin üzerindeyse genel müdürün onayına, 500 TL'nin altındaysa satış müdürünün onayına, fatura eğer ki irsaliye özelliğinde ise 500 TL'nin üzerinde ise direkt genel müdürün onayına ve oylamalara sunulacak. 500 TL'nin altındaysa da satış müdürünün onayına gidip işlem bitecek. Şimdi ilk olarak burada Other aktivitesinin en iyi yanı bizim için kod kısmının olması. Buradan diğer aktivitelere yönlendirmeleri rahatlıkla yapabiliyoruz. İstediğimiz case'lerde, istediğimiz aktivitelere buradan yönlendirme yapabiliyoruz. Biz kodumuzu yazalım. Bu bir faturamız olmadığını biz iğne ve çarla kontrol edebiliriz. Buradan next aktiviteye eğer bir fatura ise diğer aktiviteye gidecek. Fatura değilse bu irsaliye olup olmadığını, irsaliye özelliğinde olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bizde çarpılırsa bunlar her bir şartta
bir diğer aktiviteye gidecek. Şimdi bu diğer aktiviteleri belirtelim. Bu bir fatura 500 TL'nin üzerinde ise genel müdüre, 500 TL'nin altında ise de satış müdürüne mail gidecek. Bunun için bir karar verme mekanizması kurmamız gerekiyor. Burada da tablomuzu seçiyoruz. Grand totalimiz 500 TL'nin eşit ya da üzerinde ise bir mail aktivitesine 500 TL'nin 500 TL'nin altındaysa da diğer mail aktivitesine gidecek. Şimdi bu Other'dan da Decision'a gelmesi için bizim bu aktiviteleri tanımlamamız gerekiyor. Buradan diğer linklerini oluşturalım. Bir de belgemiz eğer ki irsaliye tipinde ise onun için de diğer bir aktiviteye gidecekti. Şimdi burada ilk olarak fatura ise Decision 1'e gitmesi gerekiyordu. Hemen onu yazalım. Fatura değil ve bu irsaliye tipinde de değilse Mail 02 aktivitesine gitmesi gerekiyor. Eğer ki irsaliye tipindeyse de bunun bir karar verme mekanizmasına gitmesi gerekiyor. Çünkü irsaliyenin de eğer tutarı 500'ün üzerindeyse oylamaya gidecekti. Onun için burada Other'dan da tanımlayalım. Decision'a bu Decision'dan da Grand totali 500'ün üzerinde ise satış müdürlerinin oylamasına gidecek. 500'ün altındaysa da direkt genel müdüre mail gidip gözden geçirme aktivitesiyle mail tamamlanmış olacak. Onların da tanımlamalarını yapalım. Burada birden çok karar verme mekanizması var. Karışık dediğimizde tabloda tanımlamalarını yapabiliriz. Kod çalıştır dediğimizde de burada bir run kodla da karar verme mekanizmasını oluşturabiliriz. Bu sefer burada da kodla tanımlama yapalım. Source DB Grand Total dedik. Source DB tüm kaynak tablolarının alanlarını içerir. Yani biz burada kaynakta tanımladığımız tablo yazsal head. Yazsal head'e ait tüm alanları içerir. Biz totale bakacağımız için Grand Total'in 500'den büyük olduğu durumu kontrol edeceğiz. Buradan bir değer return etmesi gerekiyor. Açıklama kısmını tıklayarak buradan da bakabilirsiniz. Biz bir return varken 500'ün üzerindeyse bir döndürelim. Değilse de döndürelim. Bunun içinde bir mail atacak. %500'ün üzerindeyse bunun mail 4'e değilse de mail 3'e gönderelim. Mail 4'ten bu bir oylamaya gidecek. Mail 3'ten de bir gözden geçirme aktivitesine gidecek. Şimdi bunların rol tanımlamalarını yapalım ve mailler için şablonlar tanımlayalım. Bu kısımda Decision'dan
gelecek olan sonuç eğer 500'ün altındaysa satış müdürüne mail gitmesi isteniyor. Buradan görev kısmından satış müdürünü seçiyoruz. Satış müdüründe de ben tanımlayayım ve benim kontağımda hangi mail adresi varsa o mail adresine benim bu mail şablonu için, bu mail aktivitesi için tanımladığım maili gönderecek. Rol tanımlamalarında BPMT 03'ten yapılıyor. Gördüğünüz gibi ben bütün tanımlamalarımı yaptım. Basit bir şekilde göstermek gerekirse de şöyle artı ile geleyim. Buradan bir firma seçilir, kontak numarası seçilir ve iş birimi seçilerek o birimin altında tanımlı olan rollere bakabilirsiniz. Bu şekilde tanımlama yapılabilir. Şimdi biz genel müdüre gidecek. Buradan mail şablonumuz içinde bir kod tanımlamamızı yapmamız gerekiyor. Burada tablolarımızı doldurmamız gerekiyor. O doldurduğumuz tabloyu da mail şablonunda kullanacağız. Mail şablonunda kullanacağımız verileri doldurmamız için kodumuzu yazalım. Burada vereceğimiz tablo ismini, intro dedikten sonra verdiğimiz tablo ismini mail şablonlarında kullanabiliriz. Burada bir de maili kime göndermesini istiyorsak, burada açıklamada da belirttiği gibi biz rolde tanımladığımız kişiye gitmesini istiyoruz. O yüzden bpm return while değerine 0 değişkenini atacağız. Bizim rolde tanımladığımız kişiye maili atacak. Aynı şablonu tüm diğer mail aktivitelerinde kullanalım. Farklı şablonla uğraşmamak için şimdi diğer mail aktivitelerinde de aynı kodu yazıyorum. Burada görev ataması olarak 500'ün üzerinde ise genel müdüre gidecekti. İrsaliye tipindeki belge içinde 500'ün altında ise de satış müdürüne gidip gözden geçirme işleminden sonra genel müdüre gidecek. Biz buradan aktiviteden review aktivitesine yönlendirelim. Review aktivitesinden de mail aktivitesine gidecek. Gözden geçirme onaylandıktan sonra genel müdüre mail gidecek. Eğer 500'ün üzerindeyse de bir oylama aktivitesine gidecek. Burada satış müdürlerinin oylama aktivitesi olacak. Şu an sadece ben varım. Burada satış müdüründe birden fazla kişi tanımlı olduğunda onların onay durumuna göre yönlendirme yapabiliyoruz. Buradan ben bunu oylamaya göndereyim. Oylamadan da eğer yeterli oy alma durumunda ise diğer aktivitelere yönlendirme yapabiliyoruz. Bunun için tanımlayalım. Onaylanmışsa mail 1'e genel müdüre mail atılacak. Ve bu oylama
Burada istediğimiz tipte seçebiliyoruz. Açık oylama olsun, kullanıcı tanımlı olsun. Atıyorum bizde görev kısmında birden fazla kişi tanımlı olsaydı satış müdüründe, bunların atıyorum 10 kişi tanımlıysa sadece 3'ünün onayı yeterli dediğimiz durumda buraya kullanıcı tanımlı dediğimizde 10 kişinin sadece 3'ü dememiz yeterli olacaktır. Gereken o onaylamak için yeterli dememiz burası için yeterli olacak. Ve bu aktivitelerin sonrasında gideceği kısım aktiviteyi bitireceği durum. Buradan da gönderiyoruz. Approve'a. Yani buradan da genel müdürden de Approve'a gönderiyoruz. Bu reviewer'da da satış müdürünün gözden geçirmesi gerekiyor. Mailimiz aslında genel anlamda rollerimizin hepsini tanımladık. Burası da satış müdürü olacak. Burası da genel müdür. Tamam. Şimdi maillerimiz için şablon tanımlamaları yapmamız gerekiyor. Bu şablon ve şablon içerisinde metin tanımlamaları olacak. Bunlar da destek tablosundan tanımlanıyor. BASTE 01'den IAS BPM 12 ve IAS BPM 13 tablolarından tanımlamalar yapılması gerekiyor. IAS BPM 0-12 tablosunda mail şablonlarının metinlerinin tanımlandığı yer. Benim tanımladığım örnek metni göstereyim. Burada bir firma ismi girilir, dil seçeneği girilir, açıklamalar yazılır ve HTML kodları bu kısma yazılır. Burada diyezlerle bizim parametre olarak göndereceğimiz değerlerin yazılacağı yerler. Şimdi ön izleme yaparak görelim. Bu diyezlerin arasında biz mail şablonunda yazdığımız kodda aldığımız tablodaki değerleri buralara göndereceğiz. Bu tanımlamaları yaptıktan sonra IAS BPM 13 uygulaması açılır ve bu uygulamada da bir şablon oluşturulur. Şablondan metin seçilir. Örnek olarak göstereyim. Burada metin seçilir ve bu metindeki diyezler arasındaki parametrelere bizim mail aktivitemizde yazdığımız kod kısmında bu tablodaki değerleri gönderebiliriz. Bunun için bu tablo ismini tablo adı kısmına yazarız ve bu tablodaki alanları maildeki diyezlerle belirtilmiş alanlarla eşleştirdiğimizde o şablona o değerleri basacaktır. Mailimize bir konu belirtmek istediğimizde burada run kod olarak da yazabiliriz. Alan tanımlamaları konusunda eğer bu şekilde bir alan tanımlama kullanmak istemiyorsanız run kodla da alan tanımlaması yapabilirsiniz. Buradaki tanımlamalar bizim bu örneğimiz için yeterli. Mail başlığında test yazacak. Buraya istersek tablodan bir doküman numarası yazabiliriz. Ya da istediğimiz herhangi bir şeyi mail başlığı olarak kullanabiliriz. Şöyle kaydedelim. Şimdi bunu mail aktivitesinden seçmemiz gerekiyor. Taslak seçiminden taslak numaraları seçilir. Sürecimizi kaydedelim. Bu sürecin tetiklenmesi için bir uygulama süreç ilişkisi tanımlamamız gerekiyor. Bunun için BASTE 01 uygulamasına gidilir. Buradan IAS BPM 004 destek tablosu açılır. Burada SALT 01 uygulaması için
yeni bir tane süreç ilişkisi ekleyeceğiz. Onun için kalemle giriyoruz. Yeni bir tane süreç eklemek için artı butonuna basıyorum. Süreç ID'mizi seçelim. Şifremizi seçelim. Buraya koşul olarak süreçte istediğimiz koşullar varsa onları buraya yazabiliriz. Ben şimdi sadece benim kullanıcım varsa çalışsın diyeceğim. Sadece G-Toprak kullanıcısı tetiklediğinde çalışacak bir süreç olacak. Bu süreci G-Toprak kullanıcısı tetiklediğinde çalışmış bir süreç olacak bu. Süreç çalıştırma kodumuzu yazalım. Burada da sürecimize ait ana tablomuzu belirtiyoruz. Bekleyen süreç tetiklenmesin, yeni süreç başlasın, aktif süreçler kalsın ve yeni süreç başlasın diyelim. Süreçte herhangi bir mesaj verdirmek istiyorsak süreç başlarken o mesajı verdirebiliriz burada. Bizim için şu an önemli değil. Sürecimizi kaydedelim. Sarte 01 uygulamasında sürecimizi tetikleyelim. Satış belgemizi oluşturalım. Bir tane satış belgesi teklif olsun. Ya da herhangi bir tane seçelim. Bir malzeme seçelim ve kaydedelim. BPMT 02 uygulamasında sürecimizin hangi adımda olduğunu kontrol edebiliriz. Buradan search yapıyorum. Bu sürecimize bakalım. 500'ün üzerinde olduğu için bir oylamaya gitmiş durumda. Buradan çift tıklayarak sürecimizin akış özetini görebiliriz. Akış özetimizde bir mailin gönderildiğini ve oylamanın beklediği görülüyor. Mailimizi buradan görebiliriz. G-Toprak kullanıcısına mailimizin atıldığını gösteriyor. Oylama kısmında da oyladığımızda sürecimiz oylama sonrası genel müdüre mail gidecek ama onaylama sayısının tutması gerekiyor. Bizim şu anda akış özetimizde bir oy olduğu için şu an tamamlayamıyor. Biz bunu sürecimizden değiştirelim. Sadece bir kişinin onayıyla yeterli olsun ve kaydedelim. Belgemizi yeniden tetikleyelim. Kaydediyorum. BPMT 02'ye gidiyorum. Ve burada yeni sürecimizi görebiliriz. Oylama kısmından onaylayalım. Bu onaylama sonrası da genel müdüre mail atıldığı görülür. Genel müdürünün de onayından sonra şurada gördüğünüz gibi genel müdüre de mail gitti. Genel müdürünün de onayından sonra sürecimiz bitecektir. Burada oylama yapılabildiği gibi BPMT 07'den de oylama işlemini yapabilirsiniz. BPMT 07 BPM Cockpit ekranıdır. Burada firma bazlı BPM süreçlerini görebilirsiniz. Otomatik 5 dakikada bir yenilenir. Burayı istediğiniz şekilde yenileme işlemini yapabilirsiniz. Buradan sürecimizi gözden geçirip onaylayıp reddedip ya da kendimize atama işlemlerini de yapabiliriz. Mail adresimizden de mailimizi görebiliriz. Burada gördüğümüz gibi bizim şablonumuza
ilgili faturanın bilgilerini, müşteri adını, müşteri numarasını ve genel tutarını görebilirsiniz. Eğer web servis kurulu ise firmada onaylama ya da reddetme işlemlerini mail üzerinden de yapabilirsiniz. Bu sürecimizde yapacağımız işlemler bu kadar.